Merhabalar, Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda sevenlerin tabak tabak yediği, benim de çok sevdiğim bir tarifi hazırladım. Kaynar su içerisine pazıları alacağım. Hemen kaynar suya sokup geri çıkartacağım. Dakikalarca kaynar su içerisinde beklemeye gerek yok. Bugün hazırlamış olduğum tarif dibile tarifi. Bunun için hafif haşlanması gerekiyor. Sıcak su içerisine alıp geri çıkartılması gerekiyor. Bu şekilde daha lezzetli oluyor. Ben iki türlüsünü de denemiş biri olarak sizlere haşlanmış halini öneririm. Eğer ki haşlamadan hazırlıyorsanız bir de haşlayarak deneyin derim bu tarifi. Tüm pazıyı aynı şekilde sıcak su içerisinde hafif bekletip sonrasında soğuk su içerisinde şoklayacağım. Tüm pazıyı aynı şekilde hazırlayacağım. Yaklaşık 800 gram pazı kullandım tarif için. Tüm pazıyı hafif haşladım. Sıra geldi diğer malzemeleri hazırlamaya. Büyük boy bir tane kuru soğan kullandım. Kuru soğanı doğrayarak tarifin yapılışına devam ediyorum. Hazırlamış olduğum tarif annemin çok yaptığı, bugün aklıma geldi. Ben de hemen hazırlamak istedim. Pazar vardı, gittim aldım. Çok da uygundu. Kilosunu 5 liraya aldım ve bugün bu tarifi hazırlamak istedim. Havalar soğuk. Nereden aklıma geldi bilmiyorum ama çok canım çekti. Ben de hazırlamışken sizlere de video haline dönüştürüp sunmak istedim. Bir tane kapya biber kullanacağım tarif için. İnce bir şekilde kapya biberi de doğruyorum. Çok pratik, çok lezzetli. Benim çok sevdiğim, sevenlerin de severek yediğini düşündüğüm bir tarif. Eğer ki daha önce hiç tatmadıysanız ya da hiç görmediyseniz bir defada olsa denemeniz gereken lezzetlerden biri olduğunu düşünüyorum. Kapya biberi doğradım. Tarif için kullandığım diğer bir malzeme sarımsak. 2 diş sarımsak doğrayacağım. Sarımsağı doğradıktan sonra haşlanmış, suyu süzülmüş pazıyı doğrayacağım. Tüm pazıyı doğruyorum. 800 gram pazıdan gördüğünüz gibi bir avuç pazı kaldı haşlandığında. Tekrar söylemek istiyorum. Haşlandığında ayrı bir güzel oluyor lezzeti. Tabii ki haşlamadan da yapabilirsiniz. Ama benim tavsiyem haşlayarak yapmanız. Daha önce denemediyseniz zaten benim gibi hazırlayanlar bilirler nasıl yapacağını. Bir kahve fincanı zeytinyağını tavaya aldım. Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Sebze yemeklerine tereyağı güzel yakışıyor. Bu şekilde hazırlanan yemeklere özellikle. Tereyağı biraz eridikten sonra içerisine doğramış olduğum kuru soğanı ilave ediyorum. Soğanı biraz yağda soteleyeceğim. Sotelenen soğanın içerisine doğramış olduğum kapya biberi ilave edeceğim. Bir tane doğranmış kapya biber ekledim. Soğanla beraber kapya biberi de soteliyorum. Yapımı pratik, çok da lezzetli. İçerisine doğramış olduğum sarımsağı ekliyorum. Sarımsak tercihe göre eklemeyebilirsiniz eğer ki sevmiyorsanız. Ben tüm yaptığım yemeklere bol miktarda ekliyorum. Ailecek sevdiğimiz için, çocukların da sürekli yapıldığından damağa alışkın olduğu için ben bol miktarda kullanıyorum. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı biber salçası ekledim.
Domates salçası eklemeyeceğim. Sadece 1 tatlı kaşığı biber salçasıyla hazırlayacağım. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra haşlamış olduğum, doğramış olduğum pazıyı ekliyorum. Bu aşamada dakikalarca pişirmeye gerek yok. Zaten pazı piştiği için içerisindeki 3 yemek kaşığı bulgur pişene dek ocakta kalacak yemek. 3 yemek kaşığı bulgur ilave ettim pazının üzerine. Şöyle bir karıştırıyorum. Bir çay kaşığı tuz ekledim. Tuz miktarını bakıp kendi damak tadınıza göre ayarlarsanız daha güzel bir sonuç alırsınız. Eksik ya da fazla gelebilir benim eklediğim miktar. 3 su bardağı kaynayan suyu ekledim. Kaynattığım 3 su bardağı suyu ilave ettim. Tekrar karıştırıp tavanın ağzını kapatacağım. Orta ateşte içerisindeki bulgur pişene dek, biraz suyunu çekene dek kaynamaya devam edecek. Çok fazla suyunu çekmemesi lazım. Hafif sulu bir yemek. İstediğim kıvama geldi. Şöyle bir karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi hafif suyu kalmış. Ispanak yemeği gibi olması gerekiyor. Çok fazla suyunun olmaması lazım. Tamamen de suyunu çekmemesi lazım. İstediğim kıvamda bir dible oldu ve ocaktan aldım. Sunuma geçtim. Tekrar biraz beklettim. Dibleyi tabağa alacağım. Gördüğünüz gayet pratik yapımı. Yemesi de çok lezzetli. Güzel bir sebze yemeği. Tabak içerisine alıyorum. Üzerine yoğurt ilave edeceğim. Bu aşamada sade ya da sarımsaklı yoğurt tercihe göre ekleyebilirsiniz. Ben sarımsaklı yoğurt ilave ettim. Gördüğünüz gibi hazırlamış olduğum tarif yemeğe hazır. Hazırlayacak olanlara afiyet olsun. Şimdiden kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyini ölçüde kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Oradan tarifin malzemelerine bakabilirsiniz. Dilimin döndüğü kadar sizlere tarifi anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, tarifi de beğenmişsinizdir. Bir lezzetin sonuna geldim. Başka bir lezzette görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum.